Burger King sunar. Son yıllarda her ne kadar kupalara hasret kalmış olsa da Manchester United tarihiyle bugün hala İngiltere'nin en başarılı kulüpleri arasında. Ancak ne yazık ki United'lıların takımlarıyla gurur duyduğu günler sanki asırlar önceymiş gibi geliyor. Sir'in emekliliğinden sonra işlerin zor olacağını belki herkes tahmin ediyordu. Ama bu kadarını sanırım kimse bekleyemezdi. Sadece başarıların getirdiği güzel anılar değil, Ferguson ve ondan önce bu kültürün temellerini atan Sir Matt Busby'nin mirası da günden güne eriyor. İşte bugünkü konumuz yok olan, daha doğrusu yok edilen bu miras. Manchester United neden dünyanın en büyük kulüplerinden biri? Nasıl yükseldiler? Nasıl düştüler? Bir kültürü yok etmek kaç yıl sürer? Dahası yeniden inşa etmek ne kadar zaman alır? Abone olmak ve beğenmek isterseniz belki şimdi tam sırasıdır, çünkü biz zaman yolculuğuna çıkmak üzereyiz. Manchester United son Premier Lig şampiyonluğunu bundan yaklaşık 11 yıl önce kazandı. Alex Ferguson'ın kulüpteki son dönemlerinde gürültücü komşular diye isim taktığı şehrin mavi tarafı, Okay, at the moment we have a neighbour, and sometimes neighbours are noisy. We can't do anything about them. bu 11 yıllık süreçte 6'sı Premier Lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 19 tane kupa kaldırdı. Evet, belki artık şehrin ve ada futbolunun mutlak hakimi Manchester City'ydi. Ancak başarısızlıklarla geçen bunca yıla rağmen Kırmızı Şeytanların dünya çapında hala bu derece itibar görüyor olması enteresan bir durum. Pep Guardiola'dan dinleyelim. I have three idols in my life. Michael Jordan, Tiger Woods and Julia Roberts. Okay? So Julia Roberts years ago came to Manchester. Not in 1890 with Sir Alex Ferguson win the titles. Came in the period like we were better than United these 4 or 5 years, huh? And he went to visit Man United. She didn't come to see us. So that's why this is even I win the Champions League will not be compared for the fact that Julia Roberts come to Manchester, they don't come to see us. Old Trafford sakinlerinin favori şarkılarından biri olan Glory Glory Man United bestesindeki o görkem ya da şaşa anlamına gelen glory sözcüğü geçen yüzyılda kulübün adeta kimliği olmuştu. Bu görkemin gerekçelerine gelecek olursak, Manchester United futbol tarihinin bilinen en eski kulüplerinden biri. Bugüne dek varlığını sürdürebilmiş ve belli bir sportif başarı seviyesinin üzerinde seyreden en eski futbol kulübü olduğu rahatlıkla söylenebilir. 1878 yılında Lancashire ve Yorkshire demiryollarının taşıma ve vagon departmanları tarafından Newton Heath Futbol Kulübü ismiyle kurulan kulüp 1902 yılında ismini Manchester United olarak değiştirmişti. 6 Şubat 1958'de kulübün tarihi açısından önemli kırılma noktalarından birini büyük bir trajediyle birlikte yaşadılar. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda karşılaştıkları Kızıl Yıldız deplasmanından dönerken takımı taşıyan uçak yakıt ikmali için durduğu Münih'te yeniden havalanmaya çalıştığı esnada çakılmış ve toplam 23 kişinin hayatını kaybettiği bu elim kazada United 8 futbolcusunu ebediyete uğurlamıştı. Elbette kimse bu türden bir şöhreti istemez. Ancak bu olayın ardından dünyanın dört bir yanında insanların sempatiyle baktığı bir kulüp haline gelmeleri kaçınılmazdı. Üstelik bu sempatinin tek sebebi yaşadıkları kayıplar değildi. Uçaktan yaralı olarak kurtarılan takımın efsane teknik direktörü Matt Busby önderliğinde mücadeleye devam eden ve ayağa kalkmaya başaran Kırmızı Şeytanlar bu olaydan sadece 9 yıl sonra tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandı. Uçaktan sağ kurtulmayı başaranlardan biri de Benfica'ya karşı oynadıkları final maçında 2 gol atan Sir Bobby Charlton'dı. Ne hikaye ama. Sir Matt Busby kurduğu akademi ve genç oyunculara gösterdiği ihtimamla bu kulüpte bir kültür inşa etmişti. Onu parlattığı genç oyuncular Busby'nin bebekleri olarak anılırdı. İskoç futbol adamının temellerini attığı bu kültür yıllar içerisinde bir geleneğe dönüştü. 1980 yılından itibaren başkanlık koltuğuna oturan Busby 4 yıl sonra teknik direktörlüğe vatandaşı Alex Ferguson'ı getirdi ve United tarihinde yeni bir altın sayfa daha açtı. Ferguson da tıpkı vatandaşı gibi akademi çıkışlı oyuncuların üzerine titriyordu.
Busby'nin bebeklerinden sonra ada futbolunda artık Fergie'nin yavru kuşları konuşulur hale gelmişti. Özellikle de 92 sınıfı. Busby'nin kulübün kapısından içeri girdiği 1945 yılından, Ferguson'ın emekliye ayrıldığı 2013 yılına dek geçen 68 yılın 52'sinde bu iki İskoç'un imzası var. Adanın en başarılı kulübü olarak öne çıkmalarını sağlayan 20 lig şampiyonluğunun 18'i ve 3 Avrupa zaferinin tamamı bu dönemde kazanıldı. Kulübün bu gelenekçi yapısı aynı zamanda devamlılığı da ihtiva ediyordu. Gary Neville, Paul Scholes ve Ryan Giggs gibi oyuncular tüm kariyerlerini United'da geçirdi. Kulüp tarihinin en çok forma giyen 5 oyuncusunun tamamı akademi çıkışlı isimlerdi. Ferguson döneminde kulübe 5 yıldan daha uzun hizmet etmiş oyuncu sayısı tam 46 idi. Hani şu Cristiano Ronaldo'nun geri dönüşüyle yeniden popüler olan "Once a Red, always a Red" sloganının öyle tesadüfen ortaya çıkmış bir söz olmadığını buradan anlayabiliriz. Manchester United bir zamanlar kulüp olarak oyuncularının ona duyduğu sadakat bakımından farklı bir yerdeydi. İşte bütün bunlar United'ın görkemini açıklayan saha içi faktörler. Elbette bazı sağ dışı etkenler de var. Şimdi biraz da onlardan bahsedelim. Kulübün eski logolarına göz attığımızda 1998 yılına dek futbol kulübü ibaresine istikrarlı bir şekilde yer verildiğini görüyoruz. Peki sizce 98'de bu ibarenin birdenbire kaldırılmasının sebebi neydi? Futbol 90'lı yılların başlarından itibaren eğlence sektörünün bir parçası olarak görülmeye başlanmış bir oyun. Ki zaten Premier Lig markasının yaratılması da 1992 yılına denk gelir. Ve emin olun Manchester United vaat ettiği finansal potansiyelin ilk farkına varan kulüplerdendi. Önceleri yerel ve sadık bir kitleye hitap eden bir futbol kulübünden fazlası değilken büyük ve uluslararası bir marka haline gelmelerini sağlayacak bir zihinsel değişime imza attılar. Bugün en basitinden bir gıda ürünü satın alacağımız zaman bilindik markalardan birini tercih etme eğiliminde oluruz. Bunun sebebi bilinirliği güvenilirlikle eşlenik tutmamızdır. İnsanlar markalara güvenir. Hatta bazen onlarla arasında bir çeşit bağ kurar. İşte futbol kulüpleri pek çok markanın tüketici üzerinde reklamlar ve promosyonlar aracılığıyla bile sağlayamadığı türden bir etkiye sahiptir. Çünkü onların taraftarlarıyla aralarındaki bağ güvenden de öte duygusal bir bağdır. Futbolun endüstriyelleşmesi ya da kulüplerin taraftarlarını birer müşteri olarak görmeye başlaması bazılarımızın hala içine sinmese de artık bu oyunun yeni gerçeği buydu. Bu realiteye rakiplerine oranla çok daha erken adapte olan United, 20. yüzyılın sonlarından itibaren bu yeni anlayışla yönetilmeye başladı. Farklı pazarlara açılmayı ve bu sayede evrensel bir popülerliğe sahip olmayı hedefleyen kulüp, 2001 yazında Malezya, Singapur ve Tayland'da, 2003 ve 2004 yazlarında Amerika Birleşik Devletleri'nin 5 farklı şehrinde, 2005'te ise Hong Kong, Çin ve Japonya'da hazırlık maçları yapmaya başladı. İlerleyen yıllarda da bu sezon başı turları Güney Afrika, Uzak Doğu ve Birleşik Devletler ekseninde devam etti. Bu stratejinin bir adım ötesine geçmelerini sağlayan hamlelerden biri de 2005'te Güney Koreli futbolcu Ji-sung Park'ın transfer edilmesiydi. Park saha içinde Ferguson'ın çok beğendiği ve her fırsatta görev verdiği bir oyuncu olmanın yanı sıra kulüp için Uzak Doğu pazarına açılan eşsiz bir pencereydi. Kırmızı Şeytanlar o dönem Fang Zhuo Dong isimli Çinli bir oyuncuyu da kadrosuna katmıştı. Ancak Dong, Güney Koreli'nin aksine United'da tutunamadı ve sadece 3 resmi maçta oynayabildi. Ji-sung Park ise futbolu bıraktıktan sonra dahi kulübün Asya elçisi olarak görev yapmaya devam etti. Bu süreçte merchandising yani mağazacılık alanında da atılımlar yapan kulüp, lisanslı ürünlerini dünyanın dört bir yanında satışa sunarak hem bilinirlik hem de imaj açısından büyük bir gelişime imza attı. Tabi bunun getirdiği maddi kazançlar da ayrı. Forbes dergisinin 2007'den bu yana her yıl düzenli olarak listelediği dünyanın en değerli futbol kulüpleri sıralamasında 1. sıraya oturan Manchester'ın Kırmızıları tam 6 yıl boyunca bu listenin zirvesinden inmedi. İşte bütün bunlar geride kalan çeyrek asırda Manchester United'ın marka değeri bakımından dünyanın zirvesinde yer almasını sağlayan şeyler. İçinde biraz gelenek, biraz da yenilikçilik barındıran oldukça dengeli bir karışım. Pek çok kişiye göre bu hassas karışımın dengesini bozan unsur 2003 yılında kulübe adım atan Glazer ailesi. İlginçtir, bu hikaye Cebeli Tarık Kayası isimli bir yarış atıyla başlıyor. Sir Alex Ferguson ona babasından miras kalan at yarışı merakıyla bilinirdi ve Cebeli Tarık Kayası adlı bu şampiyon atın yarı mülkiyet hakkına sahipti. Kaya onun renklerinde koşarak İrlanda'da 7 tane yarış kazanmıştı ve o günkü değeri yaklaşık 50 milyon sterlin olarak hesaplanıyordu. Ne var ki Ferguson atın mülkiyeti konusunda ortağı Sue Menier ile büyük bir anlaşmazlığa düştü ve mahkemelik oldu. Bütün
bunların Manchester United'la ya da Glazer'larla ne ilgisi var diye düşünüyor olabilirsiniz. Tam da o bölüme geldik. Sue Manier'in eşi John Manier ve onun iş ortağı J.P. McManus o gün itibariyle Manchester United'ın en büyük hissedarlarıydı. Yani başka bir deyişle Ferguson patronlarıyla mahkemelik olmuştu. Geriye kalan tüm hissedarlar bu durumun United'a zarar vermesinden endişe ediyordu. İşte tam o esnalarda kulübün %2.9'luk hissesini 9 milyon sterlin ödeyerek satın alan Malcolm Glazer oyuna girdi ve bu gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Hisselerini bir yıl içerisinde %30'a kadar yükselten Amerikalı iş insanı 2005 yılında McManus ve Manier'i ikna ederek onların elindeki %28.7'lik hisseyi de satın aldı ve kulübün yönetimini ele geçirdi. Glazer bununla da yetinmedi ve aynı yıl United'ın varlıklarını teminat olarak gösterdiği bir yöntemle %98 hissesini güvenceye alarak kulübün tek yetkilisi haline geldi. Başka bir deyişle kalan hisseleri almak için kulübü bizzat kendisine borçlandırmıştı. Hem de tam 787 milyon dolar tutarında bir borçtan bahsediyoruz. Glazer daha sonra kulübün halka açık limited şirket statüsünü de sonlandırmış ve onu Londra Menkul Kıymetler Borsası'ndan çıkarmıştı. Kulüp artık adeta Glazer soy ismine bağımlı hale gelmişti. United taraftarları o günden itibaren bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyordu. Hatta birçoğu devralma işleminin tamamlandığı o günü Manchester United'ın öldüğü gün olarak anıyor. O tarihten beri Old Trafford'ın favori sloganlarından biri Glazers Out oldu. Kim bilir belki de o yarış atı sebebiyle çıkan küçük anlaşmazlık olmasaydı kulübü tamamen ele geçirmeleriyle sonlanan bu süreçte Glazer'ların önü bu kadar açılmayacaktı. Malcolm Glazer'ın 3 oğlu Joel, Avram ve Brian Glazer 2005 yılının Haziran ayında Old Trafford'da bir maç izleme deneyimini ilk kez yaşadı. Hem de ne deneyim. Kulübün gelecekteki sahipleri olan 3 kardeş o gün United taraftarlarının yoğun tepkisine maruz kalmıştı. Glazer'lar can güvenliklerinden endişe etti ve soyunma odası tünelinden geçip polis minibüsüne bindirilerek stat'tan adeta kaçırıldı. Bütün bunlara rağmen Glazer ailesinin kulüpteki ilk dönemi sportif başarı anlamında hiç de fena sayılmazdı. Ne de olsa Sir Alex Ferguson hala görevinin başındaydı. United'ın tüm futbol operasyonlarından sorumlu yöneticisi David Gill de öyle. Bu ikili 2013 yılına dek görev yapmaya devam etti ve Kırmızı Şeytanlar bu dönemde 5 Premier Lig şampiyonluğu daha kazandı. 2008 ve 2011 arası 4 yılda 3 kez Şampiyonlar Ligi finali oynayıp bir kez de kupaya uzandılar. Uzun lafın kısası United hala Avrupa'nın zirvesindeydi. Üstelik Glazer'lar az önce altını çizdiğim şu marka değerini yükseltme konusunda kulübe çok önemli faydalar sağlamıştı. Marka değerinin artması aynı zamanda kulübün kasasına giren gelirin de artması anlamına geliyordu. Ve United bu sayede pek çok farklı sektörden dünyanın en büyük markalarıyla işbirliklerine imza atıyordu. 2012 yılında bir Amerikan otomobil firmasıyla o dönemin en büyük forma sponsorluk anlaşmasına imza atarak yıllık 49 milyon sterlini bulan bir gelirin sahibi oldular. Televizyon ve maç günü gelirleri önceki yıllara göre katlanarak artıyor, Manchester United resmen para basıyordu. Ancak Old Trafford sakinlerinin korkuyla bekledikleri gün 2013'ün Haziran sonunda geldi. Sir Alex Ferguson tam 26 yıl süren Manchester United kariyerini noktalıyordu. Onunla birlikte kulübün diğer futbol aklı olan David Gill de görevinden ayrılmıştı. Ve bu durum o güne kadar futbolla ilgili majör kararları hep bu ikiliye bırakan Glazer ailesi için büyük bir sorun teşkil ediyordu. Amerikalıların soccer şeklinde adlandırdıkları bu oyun hakkındaki bilgisi son derece kısıtlıydı. İşin kötüsü oyunu öğrenmeye ya da en azından bu kulübün taraftarları için ne ifade ettiğini anlamaya yönelik hiçbir çaba sarf etmediler. Glazer ailesi için Manchester United'ın sahip oldukları diğer işletmelerden hiçbir farkı yoktu ve onun başarısını da diğerleri gibi sadece parayla ölçtüler. Amerikalıların en fazla ilgi gösterdiği 4 spor olan Amerikan futbolu, beyzbol, basketbol ve buz hokeyi ligleri kendi içerisinde birer rekabetçi denge gözetir. Draft sistemi ya da ücret tavanı gibi uygulamalar belli bir kulübün uzun bir süre boyunca o sporu domine etmesini engelleyecek ve başarısız olanlara diğerlerinin seviyesine yaklaşmaları için fırsatlar sunacak şekilde dizayn edilmiştir. Belki de bu sebeple Glazer'ların anlayışına göre bir kulübün uzun yıllar boyunca şampiyon olamamasında pek de bir sakınca yoktu. Zira aile aynı zamanda NFL takımlarından Tampa Bay Buccaneers'ın da sahibi. 1967'den bu yana şampiyonu belirleyen final maçlarının Super Bowl ismiyle anıldığı organizasyon 56 sezonda tam 20 farklı şampiyon çıkardı. Bu süreçte Buccaneers'ın 2002 ve 2027'de 18 yıl arayla payına düşen 2 şampiyonluk Glazer'ları ziyadesiyle memnun etmiş olsa gerek. 2014'te baba Malcolm Glazer'ın vefat etmesiyle birlikte kulübün yönetimi aileye geçti ve o günden beri her şey daha da kötüye gitmeye başladı. Ailenin David Gill yerine futbol operasyonlarını yönetmesi için göreve getirdiği Ed Woodward'ın kendisini kanıtladığı iş alanları da vergi danışmanlığı ve muhasebeydi. Woodward'un oyuna dair bilgisi ve vizyonu Glazer ailesinden çok da farklı sayılmazdı. İşte United'ın çöküşündeki asıl sebep de buydu. Ferguson-Gill ikilisinin ayrılığından bu yana artık hiç anlamadıkları ve işin gerçeği pek de umursamadıkları bir oyuna dair kararlar almak zorunda kalmaları. The owners of the club, the Glazers, they don't care about the club. As you know, there's
Manchester is a marketing club. They will get his money from the marketing. The sports, they don't really care in my opinion. O tarihten bu yana içinde biraz gelenek, biraz da yenilikçilik barındıran o hassas oranlı karışımın gelenek kısmı büyük bir hızla yok edildi. Bakın sadece Busby ve Ferguson dönemlerini dikkate alırsak yanılmış oluruz. Manchester United İngiltere 1. Lig seviyesinde yarışmaya başladığı 1892 yılından. Alex Ferguson'ın emekli olduğu 2013'e dek geçen 121 yılda yalnızca 17 farklı teknik direktörle çalışmıştı. Bu da yaklaşık olarak 7 yılda bir teknik adam değiştirdikleri anlamına gelir. Oysa sadece 2013 yılından bu yana 3 tanesi geçici olmak üzere 9 farklı teknik adamla çalıştılar. Bunlardan en uzun süre görevde kalan Ole Gunnar Solskjaer'di ve kulüpte 3. yılını bile göremedi. Bu teknik adam tercihleri yapılırken Ferguson'dan danışmanlık alındığına dair bir söylenti olsa da son kararın Woodward'a ait olduğu biliniyor. İşin enteresan tarafı Ferguson Glazer'lar için kendi dönemiyle ilgili oldukça pozitif yorumlar yapıyor. Ne zaman bir oyuncu istediysem parasını ödediler diyor. Oysa Ferguson'ın transfer konusundaki talepleri her zaman için çok makul istekler olmuştu. Üstelik transfer edip faydalanamadığı bir oyuncu neredeyse hiç olmadı. Nemanja Vidic, Patrice Evra, Michael Carrick, Anderson, Nani, Valencia. Her biri parasının hakkını sonuna kadar verdi ve United geleneklerine uygun biçimde kulübe 7 ila 12 yıl arasında hizmet verdiler. Oysa 2013 yazından bu yana, yani Woodward operasyonların başına geçtiğinden beri transfer edilip kulübe 5 yıldan daha uzun süre kesintisiz olarak hizmet veren oyuncu sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Juan Mata, Luke Shaw, Anthony Martial ki ne kadar hizmet ettiği tartışılır ve Victor Lindelöf. United bu süreçte transfere toplam 1.8 milyar euronun üzerinde para harcadı. Angel Di Maria, Anthony Martial, Paul Pogba, Romelu Lukaku, Harry Maguire, Jadon Sancho ve son olarak Brezilyalı Anthony. Tamamı 60 milyon eurodan daha yüksek bedellere transfer edilen bu oyunculardan hangisi gerçekten beklentileri karşıladı? O da sizin takdiriniz. Evet, tıpkı United gibi Manchester'ın mavileri de transfere anormal paralar harcıyor. Ancak bunca yatırımın ardından kırmızıların bazı departmanlarda rakibinden daha üstün ya da en azından onlara eşit olmasını beklersiniz. Oysa United'da olup City'de olmayan hiçbir şey yok. Mavilerin yedek kulübesini ısıtan ya da rotasyonun son sıralarında yer alan herhangi bir oyuncu bugün United'da rahatlıkla ilk 11 oynayabilecek seviyede. Kulübün her zaman övünç kaynağı olan akademisi de eski üretkenliğinden uzak bir görüntüde. Oysa United her dönemde transferlerini akademiden yetişme oyuncularıyla harmanlayan bir yapıdaydı. Ferguson, o 20 yılı altyapıdan yetişen çocuklar olmadan geçirdiğimi hayal etmeye kalksam takımın iskeletini gözümde canlandıramazdım bile. Onlar bizim istikrarımızı sağlayan gençlerdi diyor. 92 sınıfından ise ayrıca kulübün ruhunu taşıyan çocuklar diye bahsediyor. 2016 ve 2017'de birer yıl arayla A takıma yükselen Marcus Rashford ve Scott McTominay'den bu yana akademiden çıkıp kadroda kendisine düzenli olarak yer edinebilen ilk oyuncu Alejandro Garnacho oldu. Buradan hareketle 10-12 yıl önce epey iyi durumda olan tesis ve altyapı olanaklarına da geçen sürede yeteri kadar ilgi gösterilmediği sonucuna varabiliriz. Nitekim Cristiano Ronaldo'nun kulüple ilgili hoşnutsuzluklarını dile getirdiği o meşhur röportajda altını çizdiği konulardan biri de buydu. Ferguson emekli olduğundan beri kulüpte herhangi bir gelişim yok diyor Ronaldo. Hiçbir şey değişmemiş. Sıfır. Bu beni çok şaşırttı. Havuz, jacuzzi ve spor salonu da dahil. Hiçbir teknolojik gelişme yok. Sanki kulüp zamanda bir yerde takılıp kalmış gibi. İşin gerçeği Malcolm Glazer'ın vefatının ardından oğulları kulübe yatırım yapmaktan çok hisse senedi satıp para kazanmakla ilgilenmişti. United taraftarları bu gidişatı engellemek için ellerinden geleni yaptı sayılır. İşin kötü tarafı ellerinden pek bir şey gelmiyordu. Çünkü artık Glazer ailesinin mülkiyetinde olan kulüp hakkında herhangi bir söz söyleme hakları yoktu. 2005 yılında bir grup taraftar FC United of Manchester adıyla yeni bir kulüp kurmayı dahi denedi. Ancak bu girişim ileri derece bir protesto olmaktan öteye gidemedi. Son olarak Avrupa Süper Ligi'nin kurulma aşamasında oynadığı rolle sadece Manchester United taraftarlarının değil, Avrupa çapında tüm futbol severlerin nefretine hedef olan Ed Woodward 2021 yılında görevini bıraktı. Ancak o günden beri Manchester United'ın daha iyi yönetildiğini söylemek çok zor. Glazer ailesinin United'la alakalı hevesi artık her zamankinden bile daha azdı. Çünkü uzunca bir süredir ilgilendikleri tek şey kulübün satışıydı. Gary Neville, bu onlar için sadece bir oyun diyor. Bunu oyuncak zannediyorlar. Elbette satacaklar. Çünkü umursadıkları tek şey para. İyi haber ise 2023'ün son günlerinde geldi. Britanyalı iş insanı Sir Jim Ratcliffe, kulübün %25'lik hissesini satın alırken Glazer ailesiyle tüm futbol operasyonlarını devralacağı bir anlaşmaya imza attı. Sir Ratcliffe, Britanya'nın en tanınmış ve en güvenilir iş insanlarından biri ve bu sebeple United'lılar artık geleceğe çok daha umutla bakıyor. Ancak bazıları hala kulübün Glazer'lardan
tamamen kurtulmadıkça o eski şaşalı, glory dolu günlerine dönemeyeceği görüşünü paylaşıyor. Haziran 2023'te yani Glazer ailesinin United'ı satın almasından tam 18 yıl sonra Premier Lig kulüpleri bu tür kaldıraçlı satın alma işlemlerinin kulüp varlıklarının yaklaşık %65'i ile sınırlandırılması görüşünde birleşti. Ki bu da demek oluyor ki gelecekte Glazer'ların yaptığı gibi bir devralma işlemi bir daha asla gerçekleşmeyecek. Ancak bu hikayede yanan United ve sadık taraftarları oldu. Amerikalılar 2005'te yaklaşık 800 milyon sterlin karşılığında devraldıkları kulübün sadece %25'lik hissesini Jim Ratcliffe'e 1 milyar sterlinin üzerinde bir fiyata sattı. Tabi eğer onlara sorma fırsatınız olsaydı muhtemelen size bugün kulübün 6 milyar doları aşan marka değerinden bahsedeceklerdir. Ancak arkalarında tesislerinden stadyumuna, taraftarından müzesine kadar epey yıpranmış bir kulüp bıraktılar. Evet, 10 yıl gibi kısa bir süre içerisinde. Bir kulübün yapısı ancak bu derece değiştirilebilir, bir kültür ancak bu kadar yok edilebilirdi. Şimdilerde ise Old Trafford sakinlerinin aklında şu soru var. Hem ada hem de Avrupa futboluna hakim olmamızı sağlayan o kulüp kültürünü yeniden inşa edebilmek için ne kadar zamana ihtiyacımız olacak? Acaba geri dönmemiz ne kadar sürecek? Burger King sundu.